Merhabalar, ben Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden doçent doktor Onur Ergün. Burun eti olarak da bilinen konkalar, burun boşluğumuzun her iki yanında bulunan, hava akışını yönlendiren, yüzey alanını arttıran, bu sayede havanın filtrelenmesini, nemlenmesini, ısıtılmasını, koku alınmasını ve bazı hava yolu reflekslerinin çalışabilmesini sağlayan anatomik yapılardır. Burun etlerinin içinde ona şekil veren bir kemik iskelet ve üzerinde yumuşak doku katmanı, salgı bezleri, kan damarları ve mukoza katmanı bulunur. Kemik kısım ergenlikte son halini aldıktan sonra artık açısı ya da kalınlığı değişemez. Yumuşak doku kısmının içinde ise bol miktarda salgı bezi ve kan damarı vardır. Bu kısım soğuk algınlığı gibi durumlarda yaşadığımız gibi şişebilir, burun tıkanıklığını arttırabilir, salgı miktarını arttırabilir, benzer şekilde alerjik reaksiyonlara katılabilir ve adaptasyon gösterebilir. Burun etlerinde şişlik görülen durumlarda asıl suçlunun altta yatan başka bir hastalık olduğunu unutmamak gerekir. Bu durum soğuk algınlığı ya da sinüzit gibi enfeksiyonsuz bir durum olabilir, alerji olabilir ya da başka bir hastalık olabilir. Eğer bu hastalığın medikal tedavisinin yapılması yerine burun etinin küçültülmesine odaklanılırsa gelişecek refleks bir cevapla burun eti şişliğinin birkaç ay içinde eski haline geleceğini unutmamak gerekir. Burun orta perdesinde yani septumda eğrilik olan durumlarda sorunun daha fazla burun tıkanıklığına yol açmaması ya da bütün havanın bir taraftan akıp diğer tarafın devre dışı kalmaması için konka duruma göre adapte olarak büyür. Bu faydalı adaptasyon aslında hastanın daha az burun tıkanıklığı hissetmesini sağlar. Hava akışının türbülen olmasının önüne geçer ve birçok kişiyi burun tıkanıklığından kurtarır. Ama eğer biz bu hastada ameliyat edeceksek ve septumu ortaya alacaksak konkanın içindeki kemik duruma göre adapte olup konkayı geri çekemeyeceği için ona da müdahale etmek gerekir. Eğer bu yapılmazsa konka bizim yüzümüzden burun tıkanıklığının sebebi haline gelir ve mutlaka müdahale edilmesi gerekir. Ben burun tıkanıklığı nedeniyle yaptığım ameliyatlarda çeşitli sebeplerle hastalarımın çoğuna burun eti müdahaleleri yapmak zorunda kalıyorum. Bu müdahalelerde burun etinin hem kemiğine hem de yumuşak dokusuna yönelik ayrı işlemler söz konusu oluyor. Burun eti şişliğinin ve burun tıkanıklığının altta yatan sebebinin alerji olduğunu bildiğim hastalarda eğer yıl boyu devam eden şikayetler varsa, şiddetli semptomlar söz konusuysa, ilaçlar tedavide yetersiz kalıyorsa, her ne kadar burundaki gıdıklanma, kaşıntı, hapşırık gibi şikayetlerin düzelmeyeceğini bilsem de burun tıkanıklığının tedavisine yardımcı olabilmek, alerji tedavisine destek olabilmek için de burun etini küçültücü işlemler sıklıkla uyguluyorum. Burun etlerinin yumuşak dokusunu küçültmek için dokuyu diğer yöntemler kadar yüksek sıcaklıklara çıkarmayan ve yüzeydeki mukozayı koruyarak yan etkileri azaltan koblatör cihazını kullanmayı tercih ediyorum. Koblatör burun etlerinin içine verilmiş serum fizyolojiyi plazmaya çevirerek protein koagülasyonu ve parçalanması sağlayan modern, yüksek teknolojili bir cihazdır. İsmi Cold Ablation'ın kısaltılmasıdır. Lokal veya genel anestezi altında poliklinik şartlarında veya ameliyathanede uygulanabilir. Burun eti içine serum fizyolojik verilerek burun eti şişirildikten sonra koblatörün iğneye benzer ucu burun etinin içine, mukozanın uzağına, yumuşak doku içine yerleştirilir. Uygulama yapıldıktan sonra geri çekilerek tekrar uygulama yapılır. Sonra biraz daha geri çekilir, bir kez daha uygulama yapılır. Bu şekilde konka boyunca homojen bir etki sağlandıktan sonra değişik hatlar boyunca uygulama tekrarlanır ve konkanın bir bütün halinde küçülmesi sağlanır. Uygulamanın toplam süresi 10-15 dakika kadar sürer. Cihaz ucunun sıcaklığı 60 ile 80 derece arasında değişir. Karşılaştırma açısından benzer amaçlarla kullanılabilen bipolar koterizasyonda cihaz ucu sıcaklığı 400 derece, monopolar koterizasyonda ise 800 dereceye kadar çıkabilmektedir. Hatta şöyle söyleyeyim, diğer yöntemlerde uygulama sırasında mukozanın bazı noktalarda yanmasına bağlı görülebilen duman oluşumu rutin bir durumken iyi uygulanmış bir koblatör uygulamasında böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. Bu sayede yüzeydeki mukozanın korunmasıyla işlem sonrası kabuklanma süresi daha az olmakta, ağrı, kanama daha az gözlenmektedir, iyileşme daha hızlı olabilmektedir. İşlem sonrası 24 saat burundan kanlı akıntı olabilmektedir. İlk günlerde burun içinde şişlik ve tıkanıklık hissinde artış söz konusu olabilmektedir. Genellikle septoplasti, rinoplasti gibi bir ameliyatla beraber yapıldığı için bu zaten burun içinde tamponların olduğu döneme denk gelir.
Erken dönemdeki şişlikler 1. haftadan sonra hızla azalarak 3-4 haftada burun etlerinin daha küçülmüş vaziyette iyileşme süreci tamamlanır. Ben hastalarıma 1 ay boyunca burun yıkama ve ardından yağlı bir spreyle burun etlerinin nemlendirilmesini öneriyorum. Haftalık kontrollerle burun içinde oluşan kabuklanmanın temizlenmesi, burun tıkanıklığının azaltılması açısından faydalı oluyor. Genellikle 3. kontrolden sonra burundaki kabuklanma zaten düzelmiş oluyor. Doğru seçilmiş hasta grubunda uygulandığında burun etlerinin küçültülmesi işlemi çok yüz güldürücü sonuçlar veriyor.